Yola çıktık. Saat 6:40. Yaklaşık 30-35 dakika sürecek. İstanbul'un Anadolu yakasının bir ucundan diğer ucuna gidiyoruz. Ben Üsküdar Koşu yolunda oturuyorum. Hastanemiz de İstanbul'un Anadolu yakasının diğer ucu, Pendik. Hastalarımız yurt dışından geldiği için havalimanı yakınlığı sebebiyle bu bölgeyi seçtik. Bir fedakarlık yapıyoruz hastalarımız için. 1986 yılında Karadeniz Ereğli'de doğdum. Karadeniz'in çok güzel, şirin bir ilçesi. İlk orta lise eğitimimi orada aldıktan sonra üniversiteye İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa Tıp Fakültesi'ne geldim. Sonra Haydarpaşa Numune Genel Cerrahi Asistanlığı, birkaç özel hastane tecrübesi. Sonrasında da Hasan Hoca ile beraber çalışıyoruz. Obezite benim zaten çok önceden beri ilgimi çeken bir konuydu. Çok şükür kader ağlarını ördü ve bu şekilde çok genç yaşta kariyerimi şekillendirmiş oldum. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Bu yaşta bu tecrübeye sahip insan sayısı ya yoktur ya çok azdır. Tabii ki Hasan Hoca'nın liderliği çok önemli, yolumu aydınlatan bir ışık. Bu araba kullanmayı çok seviyorum. Çok uzun oluyor bazen 1-1,5 saat sürüyor ama kendi kendimi dinlenebildiğim nadir anlardan. Bugün pazartesi, nispeten düşük yoğunlukta bir gün. Hastaneye geldik. Hava aydınlandı yolda. Şimdi hızlıca giyinip hastalarımıza bakmaya başlayacağız. Hastaneyi biz açıyoruz her zaman olduğu gibi. Günaydın. Bu bilgisayar mı? Hastaların dosyalarına bir bakayım. Günaydın. Şu anlara bakalım. Biraz bir anemisi var. 10.8. Kan şekeri sınırda. Jessica. Herhalde hipertansiyonu varmış. Hi. You okay? Yesterday, how was night? You feel... Maşallah. Merhaba, günaydın. Nasılsın? Annesinin prensesi. 3 numara nerede biliyor musunuz ya? We plan this surgery, gastric sleeve. Do you like it? Saat 9-9.30 gibi başlarız. Tamam. Gelelim kahvaltı ısmarlayayım. Tamam. Bir ocak açar mısın? Ben hemen yapayım ekibe. Bugün bizim günümüzü çekiyorlar da ekibi doyurmak lazım ki çalıştıralım. Aç cerrah oynamaz. Bizim vaktimiz oluyor işte vizitimizden sonra. Hasan Hoca gelene kadar bir kahvaltı için. Menemeni seviyorlar. Gerçi bizim için yemek fark etmez yani. Bir laf vardır. Ameliyathane taştan yumuşak ne varsa yenir diye. Ama fırsat varken daha yumuşak şeyleri yemeyi seviyoruz. Ama menemen de yumurta da beslerim yani ekibi. Eşim duymasın şimdi. Kızacak bana ama evde yapmıyorum diye. Oo, Abdullah abi de gelmiş ya. Sağlık. Şöyle. Hemen getiriyor. Merih de sıvı sevmiyor. O yüzden serviste de ona dikkat ediyoruz. Aynen öyle. Hello, good morning, Martina. Good morning. How are you? Thanks, you. How is going? Much better. Bugün ikinci gün. CRP 18, hemoglobin 10.6. Kan tahlillerimiz de iyi bugün. Beslemeye başlıyor muyuz? CRP level is 75 and hemoglobin level is 11.3. Okay, blood tests are normal today.
Şimdi hastanın ultrason sonuçlarına bakacağız. Eğer çıkmışsa eğer. Kızlar bakabildiniz mi? Bakalım şuradan. Bir tanesi çıkmış. Safra kesesinde taş var. Hasta daha gelmedi değil mi? Geldi mi? Yeni geldi. Tamam, ona bir bilgilendirme yapacağız şimdi. Joanne, I have some news. You had ultrasonography, but you have gallbladder stones. Do you know that before? It is a millimetric calculus, 5 millimeters, but lots of. So there's two options. We can take it in the same surgery or we can leave it. But our recommendation is, if you have symptoms once, it's high possibility that to have second one. So in the same surgery, and remove this recommendation. Our recommendation is. Do you want to think about it? Yes, please. And we will come and learn. Okay? See you. Bye bye. Nayat, hastanın safra kesesine taş çıktı. 1 numaranın. Bir bilgi verirsiniz olur mu? Henüz bir hastanın ultrason sonucu çıktı. Diğerlerini bekliyoruz. Bu arada malzemeler hazırlayalım. Ops. Refleks. Bu malzemeler ameliyatta olmazsa olmaz. Bunlarla yapıyoruz ameliyatı. Stapler, bu çok önemli zımbalar. İşte bunlarda 3 dikiş var. Ayrıntılarda boğmayayım sizi. Ama her ameliyata yeterince bulundurmak gerekiyor. Burada var bir miktar. 4 ameliyatta 20 tane yeterli. Bir de bugün bypass ameliyatımız vardı biliyorsunuz. Onun içinde özel bir stapler var. Onun için de bunu kullanacağız. Bu damar anastomozu için renkleri farklı, kalınlıkları da farklı. Biz damar anastomozu, damar bağlantısı olduğu zaman bunu tercih ediyoruz. Bizim malzeme çantamız. Tamamdır. Bu revizyon. Bunu en son alırız zaten. Ama bunun safra kesesinde taş var. Bu arada hasta karar vermedi yani ameliyat olup olmayacağına. O yüzden şöyle, evet, kesin soru işareti yazarsan. Bugünün sözü Romalı bir şair, Ovidius'tan. Güzel bir söz, benim çok sevdiğim. Ya başlamamalı ya da bitirmeli diye. Bizim işlerle de uyumlu. Bize hep öğretilen bir şey vardır. İyi cerrah nerede ameliyat yapacağını bilmeli. Daha iyi cerrah nerede ameliyat yapmayacağını bilmeli diye. O yüzden biz işte hastalara tabii bir gün önceki söz önce zarar vermeydi hatırlarsan. Hastalara önce zarar vermemeyi, sonra faydalı olmayı. Yani cerrahi ihtirasla bunu da yaparım, onu da yaparım, şunu da yaparım değil de hangi hastaya en iyi nasıl şekilde faydalı olacağımız, o bizim için önemli. Yazım çok kötü. O yüzden yazısı güzel olan bir hemşire bekliyorum. Ya başlamamalı ya da bitirmeli. Ovidius. Şuraya daktili kliniğimizi unutmayalım. Şöyle gibi. Artık Instagram rutinlerimizden biri oldu biliyorsunuz, kahvaltı gibi. Hastalarımız merak ediyor çünkü bizim çok bayıldığımızdan değil de post hikayemi paylaşayım ve devam edelim rutinimize. Miles and miles and miles of highway, trials and trials have been my path, pressing on with no direction. Okay. Bist du bereit? Mund auf bitte. Bitsin. Okay, başlayalım. Burası bizim oluşturduğumuz bir alan. Ameliyathanenin içinde bir endoskopi ünitesi. Mini endoskopi ünitesi. Bu bize çok ciddi avantaj sağlıyor. Özellikle revizyon hastalarında. Burası bizim kendimizi en çok güvende hissettiğimiz yer. Ameliyathane. İnsanları korkutan ama bizim de evimiz. Yani en mutlu, en huzurlu olduğumuz yer burası. Hiçbir problem yok. Gayet normal. Büyük bir mide. Böyle ameliyathaneye gelir gelmez hemen ameliyat başlamıyor. Gördünüz, önce endoskopi ünitesini aldık. Sonra anestezi damar yolunu güncelledi. Anestezisini yaptı, endoskopisini yaptık. Şimdi odaya girdik. Şimdi anestezi tekrar devraldı hastayı. Şimdi uyuduktan sonra örtülecek, boyanacak. Sonra da biz dahil olacağız. Yine bir 15-20 dakikamız var. Cerrahi yıkanma çok önemli. İlk anlatılan ders buydu cerrahide. Elimde fırça var bir tane. Tırnakları fırçayla. Sonra devamını. En kirli alanlar ellerimiz. Gerçi telefon daha kirliymiş muhtemelen, öyle diyorlardı ama. Bu birinciydi. Şimdi artık Batikona geçiyorum. Batikon antiseptik. Batikonun olduğu ortamda mikrop barınamaz. Batikon bizim sabunumuz.
Hiçbir yere değmeden içeriye gideceğim. Artık ellerim steril. Tamam mı? Bugün 2 emektarla giriyoruz ameliyata. Enver abimiz bizim. Enver abi şunu biraz düşürür müsün? Şunu düşürelim. Hastamızın BMI'yi 40 ama midesi daha büyük bir mide. Zaten etrafını serbestleştiğince ortaya çıktı. Biz ilk aşamasını bitirdik. Diseksiyonunu, mideyi etraf dokulardan ayırmayı. Şimdi rezeksiyonu, yani mideyi küçültme aşamasına geçtik. Midenin uzunluğuna bağlı bu stapler aşaması, zımbalama aşaması 4-5 bazen 6 stapler kullandığımız bir aşama. Önceden tabii ki tahmin edilemiyor. O yüzden hazırlıklıyız biz. Ona göre malzememiz fazla ameliyathanede hep oluyor. Dokunun kalınlığı da önceden çok anlaşılamıyor. O yüzden farklı kalınlıklarda zımbamız, staplerimiz her zaman ameliyathanede var. Ameliyatımız bitti. Şimdi pansuman yapılacak. O kadar. Halk doktorlarıyız abi biz. Yalnız çay bitmiş olabilir mi? Bizim her gün rutinimizde olmasa da en azından haftada 2-3 gün yapmak istediğimiz ve her şeyden çok önem verdiğimiz bir çalışmamız daha var. Akademik çalışmalar. Ekibimiz tabii ki çok kuvvetli bir ekip ama ne kadar çok ameliyat yaparsanız yapın, bunu paylaşmadıktan sonra literatürle, tıp literatürle, insanlıkla, bilim dünyasıyla pek anlamlı olmuyor. Bizim de bu noktada çalışmalarımız var. Yılda en az 10 tane yayın çıkartmak kendi hedefimiz ve kongrelerde çok ciddi bir katkıda bulunmak. Benim şu an uğraştığım yayın ise balon hastalarının botoksla ve balon artı botoksla karşılaştırılması, 6 aylık sonuçları. Elimizde istatistikleri geldi. Son çerçeveyi belirleyip yayını bilim dünyasıyla paylaşmayı düşünüyoruz. Bu da ayrıca bizim için heyecan verici ve motive olmamızı sağlayan bir etken. Ay, ışığı açalım. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Hazır olduktan sonra alacağız. Tamam. Balonunuzu çıkaracağız anestezi altında. Tamam. Balon takıldıktan sonraki süreç olmayacak. Böyle bulantı kusma olmayacak. Sadece dikkat etmenizi istediğim şey bu bir hafta. Böyle çok fast food vesaire tüketmeyin. Çünkü balon bir hacim kaplıyor. O balon hacmi olmayınca biraz böyle 1-2 kilo hemen geri alınabiliyor. Tamam. O yüzden bu bir haftayı Zeynep Hanım dediği gibi atlatırsınız. Problem yaşamazsınız. Teşekkür ederim. Tamam oldu. Sağ olun. Görüşürüz. Merhaba. Ne haber Leyla? Ne haber? İyidir. Seni ünlü yapmaya geldik. Farkındayım. Şey var mı? Bir seri makyaj yapardım bugün. Balon her haline güzelsin Leyla. Balon çıkarma yine? Var. Dur bakayım onu bir kontrol edeyim. Endoskopi ona mı? Genel. Tamam. Hadi elinize sağlık. Şimdi artık endoskopik işlemleri yapmaya başladık. Şu an balon çıkarmayla başladık. Çeneye asalım. 10 dakikalık bir işlem. Balon takmayla aşağı yukarı aynı sürer. İçindeki sıvıyı özel aletler yardımıyla alıyoruz. Balonumuz çıktı. Hastamız da zaten şimdi hemen uyanıyor. İşlem bu kadarlık bir işlem. Şimdi bir toplantıya giriyoruz. Bu toplantı çok önemli. Hem bizim için hem de hastalarımız için. 2 tane çatı kuruluş var obezite camiasında. Bir tanesi Amerikan kuruluşu, bir tanesi de IFSO dediğimiz International Federasyon. Yeni bir guideline hazırladılar. Hangi hastalara ameliyat önerin, hangi hastalara önermeyin. Önerdiğimiz hastaların da klasifikasyonları. Bunlarda yaklaşık 5 birimlik vücut kitle indeksinde BMI'de 5 birimlik bir düşüş var. Bu demek oluyor ki daha düşük kilolu hastalara da artık ameliyat önerin diyorlar. Biz bunların kendimizce ön çalışmasını yaptık. Şimdi Hasan Hoca'nın toplantı başkanlığında Sait Bey bize bir sunum yapacak. Ve bunda da yaklaşımımızı değiştireceğiz. Bakalım bizi ve hastalarımızı ne bekliyor? 35'in üzerinde direkt olarak ameliyat indikasyonunu kabul etmiş burada.
daha ilk madde majör değişiklikler şeyinde ilk madde 35'in üzerinde kabul etmiş. Evet, 27,5'lu 32,5'lu 25'e çekmişler. 25'i çekmişler. Yoksa 25'i çekmişler. 27,5'un üzerinde indikasyon kabul etmişler. Evet, ameliyat. Hi Alina. How are you? How do you feel? You have pain. Akciğerlerinizin açılması için o toplara çalışın. Die Lunge muss sich noch ein bisschen ausweiten, deswegen viel Bälle weiterhin üben dazu. Bugün ameliyat yaptığımız hastaları son bir kez gördük. Postop 0 diyoruz biz bu hastalara. İlk birkaç saat ağrıları ve bulantıları olabiliyor. Asıl tabii ki zaten tüm kontroller ameliyathanede yapıldı defalarca. Buradaki son kontrolümüz de hastanın bu durumun normal olduğunu bilmesini önceliğimiz bu. Ve aynı zamanda da tabii ki direninden bir gelen var mı, tansiyonu nasıl, nabzı nasıl bunları da kontrol ediyoruz. Ama tabii ki bu durumun normal olduğunu hastalarımızın bilmesini istiyoruz. Bunu biraz açabilir misin ya? Ben bunu sana zahmet. Biraz daha açık yaparsan. Öğle yemeği vaktimiz geldi. Biraz geç oldu ama işte bizim bir düzenimiz yok. Benim eşim mühendis. O böyle öğle yemeği saati deyince gidenlerden. Tabii bizde öyle olmadığını anlaması seneler aldı. Bizde mesai kavramı yok. Bu işini seversen... Pardon, Hasan abi arıyor. Efendim abi? Tamam. Tamam abi. Hasta yakınıyla görüştünüz herhalde değil mi? Hastayla görüştünüz değil mi abi? Tamam. Tamam oldu. Tamam. Tamam oldu. Tamam abi, teşekkürler. Efendim Meri? Efendim? Şeydeyim, yemek yiyorum. Yiyeceğim yani daha doğrusu. Ben onu halledeceğim. Abi. Bir tane kaldı zaten değil mi? Tamam. Peki kontrol hastası? Tamam. Aynen öyle. Hadi görüşürüz. Böyle oluyor bizim yemekler. Mesai saatimiz yok. Aslında var. Başlangıç saatimiz var. Sabah 7 ama çıkış saatimiz yok. İş ne zaman biterse. Bu benim için gerçekten hiçbir problem teşkil etmiyor. Artık çocuklar için de, eşim için de teşkil etmiyor ama ilk başlarda zordu. Anlamsız olabilir bazılarına ama işini seven birisi için, bizim gibi tutku olduğu için bizim için hiçbir zorluğu yok. Şimdi ameliyatlarımız, endoskopilerimiz bitti. Mesai bitti mi? Bitmedi. Görebiliyorsunuz. Bu benim iş telefonum. 9 cevapsız aramam. 66 tane de mesajım var. Şimdi bunlara tek tek ilk baştan itibaren cevap vermeye başlayalım. Artık ne kadar sürerse. Her hastamıza özel WhatsApp grubumuz var bizim. Orada doktorlarımız ve koordinatörlerimiz oluyor. Genelde hastalar, işte bir tane mesajı okuyayım. Hello everybody, just a quick update. I'm on lean solids now and digesting it well. My portions are small and I am very happy. I have now lost 15.2 kg. Bu hastamız sadece bir bilgilendirme mesajı atmış. Merhaba, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ameliyat olmak istiyorum hocam. İşte kilom 110, boyum işte 1.60 falan. Başka bir hastalığınız var mı Rabia Hanım? Uyku uyurken rahatsız oluyorum. Evet. Sıkıntıları var. Öncelikle testlerimizi yapacağız. Testlere uygunsanız, testler sonucunda eğer vücudunuz bu ameliyatı kaldırabilecek durumdaysa tabii ki biz yardımcı olmak isteriz. Ama ameliyat son çare biliyorsunuz. Öncelikle diyet ve spor denediniz mi? Evet, hepsini yaptım ama ameliyat olmak istiyorum hocam. Tamam. Ben arkadaşlarıma yönlendireceğim sizi. Ayrıntılı bilgilerinizi alacağız. Değerlendireceğiz. Ondan sonra da inşallah yardımcı olacağız. Merak etmeyin. Neslihan Pilavapasta kaçtaydı? Safra kesisi? 11. Hi, how are you? I'm Dr. Mehmet. Everything's okay? I heard news from you. You had pancreatitis before. Yes. But I saw your test and now it's okay. Bu hastamız obezite hastası değil. Safra kesesinde taşı var. Pankreatit geçirmiş. Pankreatiti bir ay tedavi edildi. Safra kesesindeki taşları tabii ki gitmiyor, duruyor. Ama eşlik eden bir durumu yok. O yüzden artık hasta kurudu diyoruz biz bu duruma. Hasta iltihaplı durumu yok artık ve ameliyat olmaya hazır.
Bu ameliyatları çok sık yapmıyoruz ama safra kesesi ameliyatını yapmaya devam ediyoruz. Çünkü obezite ile birlikte çok eşlik ediyor %20 oranında. O yüzden bu hastamıza da obezite hastası olmamasına rağmen yardımcı olacağız. Yarın ameliyatını yapacağız. Ameliyatlarımız, endoskopilerimiz, ön görüşmelerimiz, konsültasyonlarımız, hastalarla mesajlaşmalarımız ve cevaplarımız bitti. Artık gün de bizim için bitti. Tabii ki acil durumlar için telefonumuz her zaman açık. Ama mesai an itibariyle bitiyor. Şimdi artık üstümüzü giyinip evimize gitme vakti. Bugün benim için rutin bir gündü. Her günden farksız bir gündü. Ama sizin için değişiklik oldu muhtemelen. Bana eşlik etmeniz beni çok memnun ve mutlu etti. Umarım faydalı olabilmişizdir. Evet, bana müsaade. İyi günler.